Eğitim Masası ailesi, hoş geldiniz. Bugün sizlere Neptün'ün en büyük uydusu olan Triton'dan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir beğeni, bir abone ve bir de yorum bekliyorum dostlarım. Çünkü tek başıma hem seslendirmesini hem renderını hem de konuların araştırmasını yaptığım için bazı zamanlarda videolarda aksama oluyor. Hepinizden özür diliyorum aksama olduğu için ve ilerleyen süreçlerde de sizlerin de bu ailede aktif bir rol alabilmeniz için kanalımızın ve ailemizin büyümesi gerekiyor dostlarım. Bu yüzden de sizlerden abone ve beğeni bekliyorum. Çok da uzatmadan hemen videoya geçelim. Triton'un tek yakın geçiş gözlemi 25 Ağustos 1989'da Voyager 2'nin gaz devleri arasındaki yolculuğu sırasında onu fotoğraflamasıyla gerçekleşti. Bilim insanları tarafından görülen görüntüler büyük merak uyandırdı ve neredeyse 35 yıl sonrasında hala ne bulunduğuna dair net bir açıklama yok. Bildiğimiz şeylerden bazıları kabaca ayın 3/4 büyüklüğünde olduğu ve ayrıca Neptün'ün yörüngesinden 330 bin kilometreden fazla bir mesafede dolandığıydı. Triton'un yörüngesinin bu yönleri oldukça sıradan. Ancak bu uydunun özelliği retrograd yörüngesi gezegeninin dönüşünün tersi yönünde dolanması. Güneş sisteminde gezegeninin dönüşünün tersi yönünde hareket eden tek büyük uydu olmasıydı. Bu durum bu uydunun gezegenle birlikte oluşmadığının, bunun yerine gezegenin çekim gücüne kapılıp burada kaldığının bir işareti olabilir. Triton'un aslen Kuiper kuşağına ait olduğuna dair bir teori de var. Çünkü Plüton benzer birçok özelliğe sahip. Tıpkı bizim uydumuz gibi Triton da Neptün'ün kütle çekimsel olarak kilitlenmiş durumda, yani her zaman sadece bir tarafı Neptün'e dönük. Triton'un yüzey sıcaklığı da -235 santigrat derece ile olağanüstü bir soğuklukta. Bunun nedeni güneş ışınlarının çoğunun soğurulmak yerine yansıtılıyor olması. Atmosferi ise son derece ince olup esas olarak azot ile az miktarda karbon monoksit ve metandan oluşmasıydı. Bu atmosferlerin yüzeydeki buzun buharlaşmasının bir sonucu olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla atmosferi olmayan ve son derece soğuk bir ortama sahip bu dünyada yaşamak zor olurdu. Uydunun ayrıca jeolojik olarak aktif bir iç okyanusa sahip olduğu da anlaşılıyor. Bunun birincil işareti yüzeyi yenileyen kriyovolkanik aktivitelerin varlığına işaret eden nispeten genç bir yüzeye de sahip olmasıydı. Peki bu Triton'a gitmek istesek nasıl giderdik? Bunu 5 maddede sıralayalım. Birinci, yolculuğa hazırlık. Triton'a yapılacak bu yolculuğun en az 10 yıl süreceğinden gerekli erzak ve yakıtın alınması son derece önemlidir. Maksimum yakıt verimliliği için erzak sınırlı olmalıdır. 2. Sapan manevrası. İnsanlı mekik hazırlıklarından sonra uzaya fırlatılan ve dünyaya yakın bir uçuş gerçekleştirecektir. Bu uçuş mekiği hiç yakıt kullanmadan hızlandırılacak. Bu sürece kütle çekimi desteği veya sapan manevrası da adı veriliyor dostlarım. 3. Jüpiter'e yolculuk. Uzay aracı itiş gücünü kullanarak rotasını ayarlayacak ve Güneş sisteminin kralı Jüpiter'e doğru yola çıkacak. 4. Güneş sistemi. Jüpiter gezegenine ulaştığında yörüngesini değiştirmek ve ivmesini arttırmak için Jüpiter'in etrafında bir sapan manevrası daha uygulayacak. Aynı şey eğer uygun şekilde hizalanmışlarsa Satürn ve Uranüs'te de gerçekleşecektir. 5. Triton'a iniş. Uzay aracı Neptün'e varır ve gezegeni bir sapan manevrası için daha kullanır. Ancak bu kez aracın hızı arttırılmaz, azaltılır. Triton ile hizaya gelindiğinde kontrollü bir iniş başlayabilir. Triton'a indiğimizde görmemiz gereken şeyler ne? Triton gizemli bir cisimdir. Olağanüstü soğuk yüzeyi levha tektoniği ile birleşerek eşsiz bir manzaraya yaratır. Yüzeyde esas olarak donmuş azot bulunur. Ancak kabuk çoğunlukla su buharından oluşur. Yüzeyi gördüğümüz şekle sokan şey bu kabuğun içinde olup bitenlerdir. Yüzeyin neredeyse yarısı Kantolup kabuğunun andırdığı kantolup olarak adlandırılan araziyle kaplıdır. Bu arazi esas olarak yüzeydeki çatlaklardan ayrılmış buzlu volkanlar,
tepecikler ve gayzerlerle kaplıdır. Bu oluşumlar uydu yüzeyinde neredeyse yapboz benzeri bir etki yaratır. Bunun nedeni uydunun Neptün'e olan yakınlığıdır. Bu yakınlık kabuğun altında gerçekleşen ve gelgit ışınması olarak adlandırılan bir sürece yol açar. Neptün'ün kütle çekimi temel olarak Triton'un içindekileri ısıtır ve yüzeye baskı uygulayarak manzarayı da şekillendirir. Bu, Ay'ın dünyayı çekerek gelgit dalgaları oluşturmasına benzer. Ancak çok daha yoğun bir ölçektedir. Bu gelgit ısınması kabuğun altında büyük bir basınç yaratır ve daha sonra patlayarak buzlu metan, azot ve karbon monoksiti atmosfere ve karaya yayar. Bu arazi Triton'un güçlü jeolojik faaliyetler geçirdiğinin de kanıtıdır. Triton'un mantosunun bu daima hareketi kabuğu birbirinden ayırır ve görebildiğimiz çatlakları da oluşturur. Bu dünyadaki levha tektoniğine çok benziyor. Ancak Triton'da çok daha belirgin. Böylesine engebeli bir araziyi yaratan bu jeolojik faaliyet aynı zamanda onun genç kalmasını da sağlıyor. Yüzeyde çarpma kraterlerinin oluşmaması genç olduğunun bir göstergesidir. Güneş sisteminin ilk çağları boyunca kuyruklu yıldızlar ve asteroidlerle çok sayıda çarpışma olmuştur. Ancak Triton'da böyle bir kanıt neredeyse hiç yok. Dolayısıyla Triton'u ziyaretinizde nadir bir manzara görmek istiyorsanız gidip bir çarpma kriterine bakın. Ancak püsküren buzlardan sakının. Makulalar daha çok ilginizi çekiyorsa kutup örtüsünün hemen dışında 3 gizemli karanlık nokta var. Bu karanlık noktalar Akupara, Kikimoro ve Zin makulaları olarak adlandırılıyor. Bu bölgeler yüzeyde bulunan ve yansıtıcı olmayan çöküntüler. Dolayısıyla da karanlık görünüyorlar. Ancak çöküntüleri çevreleyen alan normal yüzeyden çok daha yansıtıcı ve bu da maddenin çöküntülerden mi fırlatıldığının sorusunu da akla getiriyor. Bunun bir gök cismiyle çarpışmadan mı yoksa karmaşık bir jeolojik olaydan mı kaynaklandığı belirsiz olsa da kesinlikle görülmeye değer. Tabii ki Triton'a gidişler çok kısa sürede olmayacak. Belki 20, belki 30 yıl sonrasında olabilir. İlk önce Mars ve ondan sonraki gezegenlere gidişlerden sonra. Ama Triton'un ne kadar ilginç bir gezegen olduğunu sizlere burada bahsetmek istedim ve sohbet arasında Triton'un ne kadar uzaklıkta olduğunu da küçük küçük böyle videonun içerisinde bahsettik dostlarım. Video başında da belirtmiş olduğum gibi kanalımızın ve ailemizin büyümesi ve sizlere de bana da bir iş imkanının doğması için insanları bilgilendirmek için aslında sizlerden destek istiyorum. İlerleyen süreçlerde Eğitim Masası ailesini markalaştırarak bunun üzerinde yapılması gereken tüm teknolojik destekleri sağlayarak büyük bir teknoloji şirketi kurup bununla birlikte insanlara daha iyi bir eğitim ve daha iyi bir paylaşım platformu oluşturmayı hedefliyorum dostlarım. Sizlerden sadece bir beğeni, bir de abone desteği benim için kafidir. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğitim Masası ailesi.